Abi Kore'ye gel. Hangi kapıyı çalarsan çal. Ezber çime de. Adamın bir tane domuzu vardır. Keser onu da yedirir sana. Herkes amına koyayım Kore'yi şey yapaydı ha. 10 numara öyledir böyledir ama. Abi çok güzel yaptı orayı. Gerçekten gelmeden önce dilinizi öğrenin. Öğrenebildiğiniz kadar. YouTube'da zaten her şeyi anlatıyor. Bir şekilde az bir diliniz olsun. Hiç işe gidemedik. Neden abi? Yağmur falan Ya dönemiydi. çamaşırın önünde var 30 kişi. İşe çıkan 3-5 kişi. Gözüm yani Türkiye'de şu anda iş durumları kötü zaten. Çalışamayan ne yapacak? Gelecek buraya da. 3 milyon maaş alıyorum diye düşün. Bir maaşından şöyle orta segmentte güzel bir araba alabiliyorsun abi. Evet. Bildiğimiz için. Arkadaşlar merhaba. I guess bro. Lan yapma ya. Tek bir Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk dostları gezeceğim. Şimdi apartmanımdan çıkıyorum. Burada bir sürü karga gelmiş. Burada da bir sürü malzemeler var. Gelin istediğinizi alın götürün mesela ev sahibi. Ama ve lakin gelelim ki evde zaten yeteri kadar eşya var. Çok da eşyaya yığmak istemiyorum. Burada bir de çöp atmanın vergisi var. Ondan dolayı malzemeleri çok sokağa atmamaya çalışıyor insanlar. En kötü ihtimalle eskiyen eşyalarını Carrot'tan falan şey yapıyorlar, böyle birilerine bedavaya veriyorlar. Carrot uygulamasından. Şimdi de bir Türk arkadaşımla buluşacağım. Onunla beraber güzel bir Özbek restoranında Samsa'yla güne başlayacağız. Daha sonra da buradaki Türkleri tek tek size tanıtacağım. Sizin sorduğunuz soruları ben az buçuk cevap vermeye çalıştım bugüne kadar. Şimdi de arkadaşlarımdan sizin sorduğunuz soruların cevabını alacağız. Daha çok bahsetmek istediğim konular ise Kore'ye nasıl geldiler, Kore'deki hayattan memnunlar mı, kaç para alıyorlar, işleri nasıl buldular vesaire vesaire. Hadi bakalım 2 dakikaya tekrar görüşelim. Size böyle sokağımı da göstereyim istedim. Tatlış bir sokak. Arkada bir tane kilise var. Kilisenin şeyi gözüküyor mu bilmiyorum ama hemen bu sokağın azıcık ilerisinde de böyle marketler, restoranlar vesaire var. Şimdi arkadaşımla buluşup bir şeyler yiyip içeceğiz. Sonra da Türk arkadaşları gezeceğiz. Bakalım neler diyecek. Gayet gördüğünüz gibi tatlış, modern. Kore'deki zaten tüm mahalleler aşağı yukarı böyle. Bak şurada oturmuş avını bekleyen bir timsah misali. Kore restoranı dedim, GS25'te bekliyor. Clean table diyor ama hiç alakası yok. Selamünaleyküm abi. Ne haber? Aleykümselam, iyi, senden ne haber? Arkadaşlar merhaba. Abone olmalarını da söyler misin? Olmayın. Ya zaten olun arkadaşlar gerçekten. Yardımcı olun arkadaşlar. Yardımcı olun ne amına koyayım sen. Ne alır ablam sevdiğin altın olsun ablam. Bakın sen şeyim. Bir kuruş atın. Ya zaten Espri şeyden yapıyoruz, çok gider dertliyim ya. Instagram'dan çok dertliyim. Milyonlar izletiyoruz. Aylık en aşağı 1-1,5 milyon görüntülenme oluyor kanalda. Abone sayısı 50 artıyor, 100 artıyor. İyice durdu yani. Instagram'da aynen. Öyle bir sıkıntı var. Hemen buraları bir yerlere de Instagram adını koyayım. Şu da bir gitse de ses yapmasa ya. Sen ne zaman geldin kanka buraya? 1 yıl oldu reis. 1 yılı geçti. 1 yıl. Bir yıldır ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum? Burada fabrikada çalışıyorum. Bazen çalışmıyorum. Ne fabrikası? Honda araba parçaları fabrikası kanka. Ben de bilmiyormuş gibi soruyorum ama. Kendine çalışmıyorsun. Sen benim fabrikada çalışıyorsun zaten. Ya izleyenlere şey yap, ya işte açıklamak küçük için. parçaları işte bize birleştiriyorlar kanka. Montajını falan yapıyorlar. Küçük Sonra, parça dediğim biliyor musun parçaların o? Ben bilmiyorum şahsen. Şanzıman yapıyorum parçaları ama. falan filan yapıyor. Onu biliyorum. Aha. Onun kaporta falan filan şey yapıyoruz. Onların plastik parçalarını falan cilalatıyoruz. Ne kadar alıyorsun günlük? Günlük gündüz vardiyası 125 won. 125 bin won. Tamam. Gece vardiyasında 160 bin won. Güzel.
Bir hafta gündüz çalışıyorum, bir hafta gece çalışıyorum. Aylık o zaman yaklaşık 3-3,5 civarı. 3 milyon 700 eğer 26 gün tam çalışırsam. 3 milyon 700. 3 milyon 600'den aşağı gelmiyor. Oo, Ki güzel. bizden %4'e yakın %4'e yakın vergi kesiliyor. Çalışma vergisi mi bu? Tabii çalışma vergisi. Hmm. Çalışma vergisi. O herkesten kesiliyor. Korelilerden Aylık bile giderin ne kadar oluyor peki? Atıyorum Ama 26 ben çok gün harcıyorum çalıştın. ya. 3 milyon Ben- 700 kazandın. Ben mesela böyle mesela bir ay geliyor 4 milyon para harcıyorum. Ülkeye gidip geziyorum mesela. Nereye gezdin en son? En son Tayland'ı gezdim, Japonya'yı gezdim. Ondan sonra Maldivlere gittim. Şimdi burada atıyorum bir aylık Onları para gittim. kazandın. Koydun cebine 3 milyon 700 won. Mesela Bu geçen aydan parayla bahsedeyim sana. bahset. Örneğin geçen ay mesela çalıştım kanka. Ayın 20'si oldu, maaşım yattı. Tamam. Tamam mı? 3 milyon 3.500 maaşımı aldım. 3.500 küsür bir şey yattı, maaşımı aldım. Hı hı. Ondan sonra vurdum Japonya'ya gittim. Tamam. Japonya'da bir arkadaşımla buluştum. Hı hı. Ondan sonra kanka ertesi gün biz Bangkok'a geçtik, Tayland'a geçtik. Hı hı. Öyle Tayland'ı gezdim. Ondan sonra Maldivlere gittim. 2 günlük Maldiv turu yaptım. Kokos Adası'na gittim. Tamam. Ondan sonra 1,5 hafta kaldıktan sonra yine geri döndüm buraya. Totalde ne kadar harcadın? Totalde 1 milyon 700 O da yani maaşımın 1500 yarısı dolar falan olmuş oluyor yani. Yani maaşımın yarısını harcadım. Rahat. Ama maaşım güzel yani. takılmışsındır. Yani çok güzel takıldım yani. Buradan da tüm dostlarıma sevgiler olsun. Yakın zamanda Tayland'a bir tur düzenleyeceğim. Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz turun detayları için. Görüyorsunuz bu adam gitmiş 1500 dolar harcamış bir haftada. Ben size kalma, yeme, içme her şey dahil 2000 dolara çözeceğim. İçinde 2 tane ülke olacak. Yine Kokos Adalarına gideceğiz. Paraşütüdür, jet skisidir. Söylenemiyor. Jet skisidir. Ama Paraşütüdür. kaya binme falan filan. İşte oradan döneceğiz, Phuket'e gideceğiz. Phuket'te filleri yıkacağız. Ondan öncesinde Bangkok'ta şehir turu atacağız. Tapınakları gezeceğiz. Gece hayatı. Vesaire. Gece hayatı, o sudur, bu Olmazsa sudur. Her olmaz. şey beraber ben size bu kardeşiniz 2000 dolara çözecek. Neyse şimdi devam edelim. Şiara. İşi nasıl buldun peki? nasıl buldum? Buraya ilk nasıl geldin? Önce onu bir anlat. Sonra işi nasıl Ben bulduğunu 26 anlat. Ağustos 2023'te geldim arkadaşlar. Benim adım Şiar Gömen. Böyle mi başlayayım? Böyle mi başlıyoruz? Altına da dramatik bir Hadi şey. bakayım. Ben yalnız başımayım arkadaşlar. Ah be. Buradan Arkadaşlar orada yalnızım. orada yalnızdım. Kimseler Kanka yoktu. tek başıma geldim buraya. Kimsem de yoktu. Öyle birkaç kişiyle Instagram'dan falan filan konuşuyordum işte gel kanka burada sana yardım iş ayarlarız falan filan. Aha. Gerçekten konuştuğum insanlar öyle oldu yani yardım etmek istediler, yardımcı Sen oldular. şanslıymışsın bu arada. Ama ben şanslıydım. Benle beraber gelen bir tane arkadaşım vardı. Biz Filipinlere gittik önce. Orada tatil yaptık 5 günlük. Sonra buraya geldik. Ama buraya girebilmek için Filipinlere gittin bildiğim kadarıyla, doğru mu? Yani girebilmek için ama dedim evet girebilmek. Sanki işte ben buraya gezmeye geliyorum. İşte Japonya'ya gideceğim daha sonra. Evet. Japonya biletim de vardı. Ben geri dönüş bileti Türkiye almadım. Japonya'ya aldım. İnsanlar Türkiye'ye alıyorlar mesela. Ben Japonya'ya aldım. Hani bana 3-4 soru sordu işte kaç gün kalacaksın burada? 7 gün dedim. Onu nerede kalacaksın? Al otel rezervasyonu. Evet. İşte kimse tanıdığın var mı? Yok falan filan böyle sorular soruyor. İşte paran var, ne kadar para getirdin? Bu kadar para getirdim. Tamam işte böyle sorular sordu. Ben direkt arkadaşım ama içeri aldılar. Bayağı sıkıştırdılar. Onu peki Onun sonunda arkadaş o geçemedi. geçemedi Evet, mi? geçemedi, Aa. evet. İşte o benim için çok kötü travma Onun oldu. İngilizcesi var mıydı peki? Yok, çok yoktu yani. Benim de İngilizcem çok iyi değildi o zamanlar. Ben buradan ben de buraya geldikten sonra biraz geliştim. Hani ben şey diye bir şey duyduydum. Kendini ya, çok ifade edemeyenler Tabii, genelde tabii. kapıdan geri çevriliyor diye duyduydum. %100 zaten evet. Ama bildiğim o kadar çok insan var ki İngilizce bir kelime bile bilmeyen insanlar 50 Evet. yaşında 60 yaşında cahil cübbeli insanlar Evet. bile geliyor ya. Ama aynı Okumamış, zamanda etmemiş İngilizce bilip kapıdan Şans geçemeyen meselesi, de var şans. yani. Ve kimse size söylemiş. Eğer buraya gelmek istiyorsanız yani gemiyle gelseniz %100 geçersiniz yani. Deniz Gemiyle yoluyla gelin. daha Deniz mı yoluyla rahat gelin. diyorsun? Donga'ya gelin.
deniz yoluyla, yani %100 garanti veriyorum size, deniz yoluyla ülkeye hiçbir soru sormuyor. Bak yaklaşık 50-60 kişiyle konuştum deniz yoluyla gelen. Tacikistanlı insanlar bile düşün. Onlar bile geçiyor sakallı böyle şeyli falan. Ha. Ya ben İngilizce o konuda falan garanti veremem ama deniz yolunun ben de aynı şekilde Çünkü daha 50-60 kişiyle konuştum şu an. kolay Hepsi de- giriş olduğunu duyduydum açıkçası. Yani Ama yaklaşık garantisini kimse veremez kanka Ya, neticede. Yani. hiçbir şeyin garantisi yoktur bu Evet. hayatta zaten. Zaten Yine kitabın bu hayat- ortasından konuştun reis. Ya, ne alaka ya arkadaş? Bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktu zaten. Orada hemfikiriz. Ama ben 50-60 kişiyle belki konuştum. Tacikistanlı olsun, Türk olsun, Özbek olsun, Kazak olsun, ona Rus olsun. Her gelen diyor ki bize hiçbir soru sormuyor. Sadece pasaportumuzu alıyor, damgamızı vuruyor, geçiyoruz. Pasaportumuzu damgamızı. Hepsi yani bunu söylüyor. Mesela diyor bize beraber gelenler de kimseyi mesela içeri almadılar, sorguya almadılar, Evet. sual sormadılar. Evet. Yani eğer bir kişiyle sormuş olsaydı insanlar derdi yani bazen sıkıntı çıkıyor derdi. Hiçbiri de demedi mesela bazen sıkıntı çıkıyor demedi. Dedi, hiç soru sormuyor, kimse sormuyor dedi. Hemen Evet. pasaportunu alıp geçiyor. Benim de daha çok gördüğüm kadarıyla Seul'de Incheon havaalanında insanlar geri çevriliyor, problem yaşıyor. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Kore'ye daha önceden gelmek isteyen bir YouTuber arkadaşımın dedesi şehit olmasına ve tüm belgeleri göstermesine rağmen almadılar. Ve o arkadaşımın vlogunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Buralara bir yerlere linkleyebilirsem linkleyeceğim. Hemen şuraya ya da buraya. O videoda da evet tam oraya. Oraya linkleyeceğim. O videoda da arkadaşım şundan bahsediyor. Yeşil pasaportlu bir öğretmen çift İngilizce bilmelerine rağmen ve yeşil pasaportları olmasına rağmen tüm otel rezervasyonları, geri dönüş biletleri vesaire o su bu su olmasına rağmen içeriye almadılar. Yani böyle de bir gerçek de var. Şans meselesi kanka ya. Biraz Ya evet kişi şans var, meselesi. kişiler mesela geliyor cebinde 5 kuruş parası yok. Hiç dil bilmiyor. 60 yaşında adam. Hiçbir şey değil, mesleği yok belki. Çalışmaya gelmiş yani bildiğim böyle. Tamam mı saç baş gitmiş, düzgün bir giyinebiliyor falan filan yapmamış. Mesela insanlar gelirken diyor düzgün giyinin mesela bir turist gibi görünmeye çalışın yani. Buna dikkat edin. Ama bazıları hiç bununla hiç ilgisi alakası olmayan insanlar geçiyor. Ama işte diğer taraftan bakıyorsun. Yani dil bilen adam, ondan sonra cebinde parası olan, ondan sonra burada ne yapacağını falan filan hepsini araştırmış, etmiş, bütün işlemlerini halletmiş olan insanlar geçemiyor. Evet. Peki ya şimdi girdin içeriye bir şekilde arkadaşın geri Arkadaşımı çevirdiler. bekledim orada. 4 saat falan bekledim orada havaalanında. O 4 saatte işte etraftaki insanlarla da konuşuyordum. Kore'deki insanlar, arkadaşlarımla konuşuyordum. Arkadaşım dedim ya öyle çok samimi arkadaşım değil. Sadece öyle konuşuyorduk. Falan filan. İşler falan filan böyle. Nasıl işler oluyor, nasıl iş bulabiliyor falan. Ondan sonra Kazakistanlı biriyle konuştum. 35 yaşında bir adam vardı. O bayağı buradaymış. Hatta bayağı herkes tarafından biliniyormuş. İsmini vermek istemiyorum şimdi. Ondan sonra onunla konuştuk. Seul'deydim zaten. Adam bana tarif etti bu şehre falan filan gel diye. Ben de atladım trene. Seul'deyim. Atladım trene gittim. Akşamleyin saat 9-10 gibi orada indim. Adam ondan sonra gelip benim karşıladı aldı sağ olsun. İyi güzel. Ondan sonra götürdü yerleştirdi bana bir oda verdi bir tane. Komisyoncu muydu bu Yok kişi? komisyoncu değil. Ha. Kesinlikle bir kuruş bile para bana Ya istemedi, almadı. komisyoncular konusunda da tamam hani bazıları şey diyor kesinlikle komisyonculardan uzak durun vesairedir o sudur Eğer bu işini sudur. düzgün yapıyorsa Ama komisyoncu işini para düzgün alırsa yapan iyi. komisyoncular olduktan sonra da sizi çok ileriye taşır. Burada birçoğu Evet. insan buna ben de dahil gelip 2 ay 3 ay neredeyse hiç para Ben 5 ay kazanamadık boşa gitti yani. ondan sonra. Ya bak işte 5 ayın 5 boşa ay sonra gitmiş boşa yani. gitti. Evet. Benim de 3 ayım tamamen çöp oldu diyebilirim yani. 3 ayın sonunda cebimde 1 milyon para vardı ve buraya geldim. Burada fabrikada düzenli bir işe başladım. O zamandan beri cebime para girmeye başladı. Ben de işte artık ekipmanlarımı yavaştan tamamlamış sayılıyorum. Yakın zamanda da yollara tekrar düşeceğim. Şimdi vize uzattım. Son vizemin 2 ay kadarı kaldı. O 2 ayı da değerlendirdim. Belki tam sonuna kadar da kalmayacağım. Yılbaşından önce muhtemelen yollarda olacağım. Daha sonra 5 ay bir sürünme sürecim Daha sonra oldu. o arkadaşın yanında bir ay çalıştım. Bir ay çok güzel çalıştım. İnşaatta çalıştım. Kalıp falan taşıma işleri yaptım. 26 gün full çalıştım. Orada çok güzel para yaptım. Ama akabinde o
Orası bitti, inşaat bitti işte. İnşaatın en son artık en son zamanlarıydı falan yani galiba. Oradaki işimiz bitti. Ondan sonra bir gittim Seul'e gittim. Ondan sonra Seul'de 3 gün orada çalışıp 3 gün orada, 5 gün orada, 2 gün orada paramparça şehir değiştiriyorum sürekli falan filan. En son 2-3 ay, 4 ay falan filan öyle karmaşık bir şekilde devam etti yani. Bayağı kötüydü o zamanlar. Herkesin Ondan aşağı sonra- yukarı öyle bir dönemi oluyor Ondan sonra ya. bir Rus'la bir gün tarla işine gittim. Bir Rus'la beraberdi. O işte bana yardımcı oldu işte. Bana o zaman söyleyeyim, Telegram grupları var bizim Rusların, Kazakların. Evet. Oradan fabrika işleri falan filan atıyor. Hatta Telegram gruplarını falan filan beni ekledi sağ olsun. Öyle oradan 2-3 gün takip ettim. Adamlar bayağı iş falan filan atıyor. Busan bölgesinde olsun. Özellikle güney tarafından. Kesiminde olsun işler atıyor. İşte bir komisyoncuyla konuştum. Adam benden 200.000 won para istedi. Ama adam 200.000 won nasıl istedi? Dedi ki önce gelirsin burada dairene seni iyileştiririm. Gidersin 1-2 gün işe çalışırsın. İşi beğenirsen ondan sonra paranı ödersin 200.000 won'u. Evet. Yani benim de başka çarem yoktu zaten. İstiyordum benim güzel fabrika işim olsun. 300-400 ona da razıydım. Ben bu arada benim fabrika işini ayarlayacak insana 1 milyon vermeye bile razıydım. Vallahi- Çünkü Kore pahalı bir ülke. Burada kaldığınız süre boyunca yani masraflarınız oluyor ve cebinizde paranın olmadığında çok zorluk çekiyorsunuz. Paranız varsa da bir an önce eritiyorsunuz parayı, öyle söyleyeyim. Hele ki gece hayatınız ya da işte harcamalarınıza çok dikkat etmeyen bir insansanız bayağı bir paranız gider yani. Bundan dolayı 1 milyon burada yaklaşık bir haftada, yaklaşık 8-9 günde kazanılan bir para. Bana en başta ilk geldiğim günde bana biri deseydi ki sana fabrika işi ayarlayacağız, bana 1 milyon ver, al köpeğin olsun derdim yani. Net bir 25 bin şekilde lira söyleyeyim. paradan bahsediyor yani burada. 1 milyona 25 bin lira para. Öyle şu ama an. aylık kaç Evet. para kazanıyorsun Abi yani? 4-5 ayım benim mesela boşa gitti. 1 milyon ben de verdim ha. Yani Mesela o o zaman- 4-5 ayda o zaman fabrikada de- çalışıyor olsaydın şu an belki yani 20 milyon para alırdım. evet 20 milyon para dediğinde kaç TL'ye denk geliyor? 250 bin lira, 200 300 bin lira para yapıyor 300 bin lira para içinde 400 bin lira, kısmazsın pardon. yani şeyden. yani. 450 bin lira para yapıyor pardon. 450 bin lira para yapıyor. Yani 450 bin lira para içinde 35 bin lira para 20, vermeyeceğim. 25 bin Tabii lira. ki veririm yani. Öyle bir durum var. İşte işini düzgün yapan komisyonculara denk gelmeniz lazım o noktada da. Bazı komisyoncular dediğin gibi işte parayı koparıyorlar. Ondan sonra seni böyle bomboş yere götürüyor. Boş kötü işlere falan filan gidiyor. Aman diyor. İş gitsin paramı alayım da. Gerisi umurumda değil. Ya Seul'de mesela ofisler var. Biz o ofislerle ilk başta bir yer bulduk kendimize ve gittik. Bildiğin dolandırıldık yani biz. Kişi başı 150 miydi? 150 won mu? alıyorlar Seul'deki. 150 ofise. alıyorlar da işte 3 kişiydik. Pazarlık yaptık biz. Tamam. Sonucunda da 100'er won verdik diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Tamam. Onu Ama fabrikaya gittiğimiz gönderiyorlar değil mi? keşke fabrika olsaydı ya. Keşke yani fabrika olsaydı Nereye 500 vermeye de götürüyorlar? razıydım. Bizi işte dediler ki bir tane çiftlik var. Ha, O o çift- gittiğiniz sağlık aynen. işlerinde. O çiftlikte dediler ki yağmur olduğunda kapalı yerde çalışırsınız. Olmadığında işte çiftliğin gündelik işlerini yaparsınız. Biz bekliyoruz ki bildiğim bir tane gerçekten çiftlik var. İşte birimiz kahya olacak, birimiz Çoban, birisi köpek, birisi Bir- kuzu. Aynen. Biri Öyle çoban, bir şey biri kurt, biri bekliyoruz kuzu ama olacak. bir gittik işte bir gün çalışıyoruz, 2 gün yatıyoruz, 3 gün çalışıyoruz, 5 gün yatıyoruz. Öyle deyince bir ayın sonunda cebimize bir baktık, bize kalan 300-500 bin won anca bir şey. Ondan sonra da adam baktı olmuyor, dedi ki gençler siz yola devam edin, kendinize iyi bakın. Bir de iç taraflarda da kaçak bir şekilde çalışan Taylandlılar ve Vietnamlılar çok. Vietnamlar kaçak mı bilmiyorum ama Taylandlıların birçoğu kaçak. Onlar da bir şekilde gruplaşmış ve bu grupların içerisinde yani bizi almak istemediler işin açığı. Bundan dolayı da zaman zaman problem yaşadık. Bu problemlerle de işin sonunda büyük bir patlak verip işimizden olmuş olduk. Böyle bir durum oldu. Evet, Öyle evet. Şiar Baba. O zaman şimdi gidelim. Zaten yemek yiyeceğimiz restoran karşıda. Zaten. Şu mu o? Halfayız. Aa, reklamını yapalım. Oradan gidip bir samsa yiyelim. Olur. Gidelim mi? Gidelim. Haydi. Burada fiyatları görüyoruz. Samsa çay. Taşkent çayı varsa Taşkent çayı içelim yani.
Olur, o da olur. Burada fiyatları görüyorsunuz. 5000 won'a samsa, kazan kebap var. 15.000 won. Birçok güzel yemek. Oş pilavı var. 10.000 won. Çay bir won abi, çay dolu 1 won. 1 won mu? Çok iyiymiş ya. Biz de mi kendimiz alıyoruz? Çok iyi. Çay gibi ya. O zaman samsamız bize afiyet olsun. Sana bunlar şey olmuş. Çok sıcak. Bu arada güzel ha. Çok güzel. Güzel, lezzetli. En Harbi sevdiğim, en lezzetli. sevdiğim. Ne sevdi? Sıfırasına. Sıfırasına neyse ketçap içersen ketçap da sıfırasına. Yani Kore'de yiyebileceğiniz en güzel yemeklerden birçoğunu böyle Özbek restoranlarında bulabilirsiniz. Türk restoranları da var ama Özbek restoranlar daha çok gördüğüm kadarıyla. Evet, çünkü Özbekler olarak yani çok. Bizden daha çoklar değil mi? Onlarla çalışma vizesiyle gelebiliyorlar biliyor musun? Bizde de vardır muhakkak. Yok. Yani bizde nasıl vardır? Bizim nitelikli işçiysen varlar, nitelikli bir işçiysen değil falan filan. Bunları biliyorsun öyle gelip fabrika işçisi olarak yani oradan adam buradan daha ötesi. O kadar çok nadir yani ama bunların direkt şey var, sözleşmeli olarak gidebiliyorlar. O halde gelirlerse bunu yemelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Samsa bayağı güzel olmuş. Şimdi kahveyi içtik. Çöpe atacağım da şuradaki detayı da göstermek istedim. Burada çöp atmanın cezaları var eğer ayrıştırıp atmazsanız. Burada da ondan bahsediyor. Tüm çöpleri plastiktir, işte yiyecek atıklarıdır, farklı farklı poşetlere koyup atmanız gerekiyor. Yoksa ceza yiyorsunuz. Öyle bir durum var. Şimdi bir arkadaşın evine gideceğiz. Hem evi göstermiş olacağım hem de arkadaşlar beraber bakalım neler konuşacağız. O Kore hakkında neler düşünüyormuş, onun serüveni nasılmış. İzleyelim, görelim hep beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kanka senin evin güzelmiş ya. Çok şükür abi para var. Vallahi güzelmiş ha. Eyvallah abi. Şöyle 0.5'te alayım. Sıfırınla da alabilirim. Kanka. Ne yapıyorsun? İyi abi. Hoş geldiniz. Valla siz yeri geliyor. Ben heyecanlandım. Çok heyecanlı. Senin çoraplar da çok şık. Benim evet çoraplarım her zaman şıktır. Dün akşam bu arkadaşı bir yenmişim Şimdi testte. konuşayım mı? Üf. Bak şahidim sen tamam mı? O şey Ben yendim. Gelirim abi. Ben yendim. Abi buram içine işledim. Buram mutfak abi. Sadece tek sıkıntım biraz böcekli. Şu an Çok mu biraz- böcek oluyor? Evet, gece çok çıkıyor abi. Yapma ya. Evet. O sıkıntı. Ama güzel temiz gözüküyor. Evet abi ben temizliyorum ya. Abi sen bir de kız arkadaşınla kalıyorsun ya, kadın eli Çok- değdiği çok o hijyen- kadar çok hijyenik. belli ki ya. Evet, evet, evet. Her yer Ama bugün bulaşığı tertemiz. ben yıkadım. Neler ya, neler. Güzelmiş mutfağın. Evet abi teşekkür ederim. Güzel. Orada ne var? Burada şey abi balkon bura. Küçük de bir balkon var böyle. Çamaşır Çamaşır makinesi. Eşyaları da buraya asıyorsunuz. Aynen abi. Kaç para veriyordun buraya? Abi aylık 330. Aylık 330. Hı. Güzel. İyi abi Gayet yani. güzel. Dolara vurursan ortalama ne yapıyor abi? İşte Bu matematik 250 daha iyi. dolar falan Aynen, civarında 250 bir dolar. şey yapıyor. Ama alım gücünü de hesaplayınca Tabii tabii. her şey güzelleşiyor. Aynen öyle abi. Ne kadar alıyorsunuz kanka birlikte burada? Mesela kız arkadaşınla Abi ben ortalama 3 milyon. 3 milyon. Aynen kız arkadaşım da yani mesai olursa 3,5'a yakın. Totalde 6 milyon para. Aynen 6 milyon para. Aynen güzel para kanka Güzel para bakınca. ya. Nasıl oldu? Kore serüvenin nasıl başladı? Abi Kore serüveni nasıl başladı? Ben Marmaris'te çalışıyordum abi kız arkadaşımla birlikte. Ondan sonra şey mevzuları oldu işte. İşte para kazanamıyoruz, biriktiremiyoruz işte falan da filan da. Türkiye ekonomisi de... Türkiye'de 2 kişi çalışsan da birikmiyor. diyor Yok ya, abi yok. maalesef. Aynen sadece kendi harcamalarını idare ediyorsun. Yoksa birikim yapamıyorsun. Sonra kız arkadaşım dedi böyle Kore şeyi var dedi gidelim mi falan filan. Bir arkadaş... O nereden öğrenmiş ki? O da eski komşusunun
arkadaşı buradaymış, Kore'deymiş. Onunla konuşuyorlardı zaten. O demiş ki Kore'de bir arkadaşım var, size yardımcı olur, gitmek istiyorsan, düşünüyorsan. O da tamam demiş, benle konuştu. Önce ben dedim işte ne yapacağız işte bilmediğimiz yer, dilini bilmiyoruz. Aynen. Odur. Gidelim mi gitmeyelim, böyle bir ikilemde kaldık. Ondan sonra dedi ki gidelim. Çıktık abi, biz o arkadaşlarla konuştuk burada. İşte Instagram'da konuşuyor işte nasıl ederiz, nasıl yaparız falan. Bilet ayarladık abi, Ketay'ı yaptık. Ondan sonra gidiş dönüş biletini aldık. Otel rezervasyonu falan filan. Direkt Özbekistan aktarmalık oraya indik biz abi. İlk geldik ocağın 10-15 falandı abi, bir soğuk. Yapma ya. Yemin ederim öleceğim ya, böyle bir de bir soğuk kışın yok. işte yoktur muhtemelen. Evet, kışın da işte yok. Biz yeni geldik, hiçbir yer bilmiyoruz. Çocuğa ulaşamıyoruz. Aynen. Ondan sonra Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışıyoruz. Zor zekat yazdık işte nereye gelelim falan filan. Aynen. Dediği yere gittik işte otobüste, bilet kestik. Seul'a geldik. Ondan sonra çocukla tanıştık, konuştuk falan. Dedi size bir ev ayarlayalım. Gittik abi, Seul'da da evler böyle değil. Çok kötü bir ev. 2 milyon depozito istiyor adam senden önceden. 2 milyonu vermezsen diyor ev yok diyor. Yani en düşük de o ev. Bodrum katı, güneş görüyor, bir şey yapmıyor. İçeride böyle biz ilk geldiğimizde makine falan vardı böyle. İşte mutfak eşyalar falan. Bu eve geldiğimizde var. Orada hiçbir şey yok. Kira ne kadardı peki? 2 milyon. Yine 2 milyon depozito verir. 320 mi? 330 mu? O civar falan. Sorun olan şey yani depozito yani. Aynen. Evet. Zaten cebimizde var abi bizim 2-2,5 milyon falan. Çok da bir para yok. Ne yapalım, niye dedim falan filan. Nerede kalırız? Dedik yapacak bir şey yok. Mecbur vereceğiz. Çünkü hala yerimiz yok. Kışın ortası. Abi 2 milyon depozito verdik. Bir de kira mecbur vermek giriş için. 2 milyon 300 verdik. 200 bin falan para kaldı cepte. Başka para yok. Her neyse ben işte o bizle konuşan arkadaş Tolunay. Onunla birlikte işte ofise falan gidiyoruz. Kış bir de. Abi iş yok. Yağmur, yağış, kar falan filan. Bir 10 gün, 15 gün falan. Bu iş dediğin Samoşil işleri değil mi? Evet, Samoşil işinden bahsediyorum. Gidiyoruz abi işte yok. Soğukta kalkıyor, saat 4'te 5'te kalkman lazım. Gideceksin orada iş bulacaksın. Evet. Abi rezillik, en son dedik biz böyle olmuyor. İşte yok. Para da bitti. Bir 100'ünü falan yedik. 100 won falan kaldı cepte. Başka para yok. Her neyse Facebook'tan herkese yazıyorum işte nasıl yaparız, nasıl ederiz, iş var mı yok mu? İşte birkaç numara veriyorlar, arıyorum, açmıyor. Arıyorum açmıyor. Açmıyorsun. Abi arıyorum açmıyor işte. Dedik ne yapacağız falan. Dairim diye bir yer var. Değil mi? Dairim. Tam ismini söyleyemiyorum. Dedi öyle bir yer var. Bir Facebook'tan bir arkadaşla konuşuyor. Dedi oraya gidin kanka. İşte bir şey veriyorsunuz. Komisyon veriyorsunuz. Size iş buluyor. Fabrika işi. Aynen. Hem dedi daha rahat edersiniz. Kira da vermezsiniz. Tamam dedik abi. Biz gittik fabrikaya daireme. Ondan sonra işte orada bir adam vardı. Yaşlı bir adam. Çevreden konu. Dillerini de bilmiyoruz ya. Evet. İşte çevremizde bize iş lazım. İş bulmamız lazım. Dedik ki ID kartınız var mı? Yok, sade pasaport. Tamam dedi. Baktı. Bir çamaşırhane fabrikası var. Çalışırmışız. Dedim bize ne iş olursa çalışırız. Dedi ama dedi 300 komisyon vermeniz lazım. 150 sen 150 kız arkadaş. Dedim bizde böyle para yok. Dedim cebimde 100 bin para var. Onu vereyim, geri kalan dedim sonra versem olur mu? Olmaz. Adam düşündü falan filan. Tamam dedi. Söz mü söz? He. Bana bu işareti yapıyor. Bunlarda da bu işaret yani sözünden dönmeyeceksin anlamında. Söz veriyorsun bu şekilde. Verdik abi, biz gittik. İşte akşam geldi, ev adresi falan verdik adama. Patron geldi, bizi aldı evden. Ondan sonra Seul'da yani. Seul'da aynen. İşte Seul'un dışında bir 40 dakikalık mesafede. Evet. Gittik abi, bize bir konteyner verdi adam. Yemin ederim iti bağla it yatmaz. O kadar pis, kokuyor. Kimler kaldı Allah bilir. Ben böyle nefesimi tutuyorum kusmayayım diye. Lan ağlayacağım lan diyorum, biz nereye düştük? Para yok, iş buluyoruz, iş rahat değil, kaldığımız yer rahat değil. Hem de komisyon vererek buraya gelmişsin. Evet komisyon vererek gelmişsin. Ya dedim yapacak hiçbir şey yok, mecbur çalışalım. Abi her neyse sabah 5'te kalkıyorum ben, kız arkadaşım 7'de kalkıyor, işe başlıyor. Sabah 5, akşam kaçta biterse işte 5'te 6'da belli olmuyor saatleri. Verdiği para da bana 2-300. Kız arkadaşıma 2 milyon verir, toplam 400 falan. Ya bu para bize yetmiyor. Evet. Çünkü biz buraya birikime gelmişiz ama zaten o parayı ben Türkiye'de de alıyordum yani hemen. 30-40'a gelirdi yani şu an maaşım çalışsam. Evet. Tabii harcamalarını eklersin. Tabii işte harcamalarınla var, şudur budur ve dağın başındasın, markete gitsen hep taksiyle kullanıyor falan. Dedim bu böyle olmaz, patronla konuştuk, zam istedik. Dedi oğlum veremem zam. Bu şekilde çalışmıyorlar gidin. Baba yapalım. Evet baba yapalım. Yaparsın. Her neyse abi biz dedik ki o zaman biz Seul'a dönelim eve tekrar. Evde de o ara arkadaşlarımız var ya, kirayı onlar veriyor. İşte biz 1,5-2 ay falan çalıştık fabrikada. Para da var cebimizde. Biz döndük abi eve. Arkadaşlar dedik siz evden çıkın biz geliyoruz. Her neyse abi eve döndük. Abi bu sefer yine iş yok. Yine ofise gidiyorum. Yine havalar biraz ısırdı. Mart Nisan oldu. Yine iş yok çünkü. Bu ofislerde günlük gidiyorsun ofislere ve iş
günlük iş bekliyorsun. Evet. Onlar da seni seçiyorlar bayağı işte sen gel. Aynen Kemal Şaban'ın Sunal'ın- filmi gibi aynen. Aynen Şaban'ın filmindeki gibi sen gel, gelme hayır. sen gelme lan hayır. Abi bir de önceliği var. Dil önceliği var. Koreliler öncelik işe gönderiyor. Tabii genelde Korelileri gönderiyorlar. Şimdi adam sana çekici ver diyecek. Lan Korecisini söyle bilmiyorsun ki nereden bileceksin? Aynen öyle. Şunu ver bilmiyor çünkü adam seni öncelik tanımıyor. Çünkü Aynen. yabancısın. Ya bir de o psikolojiyi ben sevmiyorum ya. Gidiyorsun orada Evet abi bekliyorsun, ya. işte Kendini seni pazarda seçsin gibi, diye. köle gibi hissediyor. Evet orada. gerçekten öyle yani. Köle gibi böyle. Köle pazarı gibi bir yer yani. Abi o da olmadı dediğim gibi. Sonrasında şey yaptık. Patrona ben tekrar aradım. Dedim ki patron biz iş bulamıyoruz. Çünkü öncesinde bana demiş ki çıkarken eğer bir şey olursa beni arayın. Aramızda iyiydi. Dedim biz iş bulamadık tekrar dönmek istiyoruz. Tamam dedi 2 tane yeni adam geldi. Onları ben çıkartayım sizi çağıracağım. Bizim bekleme süremiz 15 gün oldu. Verdiği para da bizim cepte bitti. Ondan sonra patron hemen dönüş yaptı 2-3 gün sonra. Konuştuktan sonra. De tamam dedi ben sizi alacağım dedi. Geri dönüşe. Gittik abi. Fiili 3-4 ay yine çalıştık. Yani Şubat'ta girdik. Bir Mart'ta çıktık. Mart ortası. 1,5 aylık boşluğumuz oldu. Mart sonuna geri geldik. Nisan, May, Haziran, Temmuz. İşte bir 4-5 ay daha çalıştık. Fiili bir 7 ay orada olmuş oldu. Ya düşündük yine lan işler arttı bir daha abi. 7'de çıkmaya başladım. 12-13 saat, 14 saat neredeyse. Vücut dayanmıyor. Yaptığım iş de ağır. Çamaşır fabrikası fitness salonu ürünlerini yıkıyor. Ama böyle toplu kaldırdığın için eğil kalk çok yoruyordu. Dedim işte o arada Facebook'tan Şiar'la tanıştık biz. Ben herkese yazıyordum Şiar'la tanıştık biz. İşte ne yapıyor, nasıl gidiyor falan. Şiar dedi ki kanka işte benim fabrikada çalışıyorum, düzenli ortamım var falan, maaşı güzel. Ya dedim iş varsa gerek mi? Çünkü burada artık dedim benimden dedim çalışamıyorum. Kanka dedi şu an yok ama dedi istersen gelin buluruz. Ben de tamam kanka gittim. Güveniyorum sana o zaman gelelim biz. Patronla konuştuk. Olmaz sen işte. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen aşırı şanslıymışsın. Ben Facebook'tan biriyle tanıştım. Yanına çıktım gittim. Bak Seul'den Mokpo'ya gittim. 50-60 won verip. Mokpo'ya gittiğimde işte yok yan battı, yok çamura yattı falan diye iş iptal oldu tamam mı? Sonra işte bu dedi ki abi dedi benim dedi işte çocuğum rahatsız dedi ona para yollamam lazım. Şöyle dedi böyle dedi benden 150 won para aldı tamam mı? Hayda. Ondan sonra yok bir şeyler daha oldu. Ben buna bir 100 won daha verdim kanka. 250 won. Vicdan yaptım da verdim yani. 250 won para vermiş oldum. Sonra bunun bir arkadaşıyla tanıştık. O arkadaş dedi ki ya bizim Seul'de bir iş var dedi. Seni istiyorsan oraya yollayayım dedi. Ben de tamam dedim. Bu para verdiğim çocuk da tersaneye yeni girmiş çalışan bir çocuktu. Abi ben o parayı bak hala 90 wonunu geçenlerde aldım. Allah nasip ederse geri kalan bu önümüzdeki ayın 10'unda geri kalan parayı alacağım. 5 aydır 6 aydır o paranın peşinde koşuyorum. Yani bildiğin tokatçıya denk geldim ki ben gibi böyle bu şekilde denk gelen çok insan var. Çok abi biz ilk geldik buraya iş arıyoruz ya. Aynen. O ara İtovun'a falan da geziyoruz işte orada dönerciler falan var Türkiye restoranları. Bize ilk dediği ne yapalım halaya mı kalkıyor? Halaya mı kalkıyorsa bunu? Biraz daha sesli konuşun. Abi işte İtovun'la geziyoruz bize adamların ilk dediği şu. Kardeşim her yerde iyisi kötüsü var ama burada dedi biz de olsak Türklerden uzak durun. Evet. Evet Türkler de abi Türkler işte her yerde aynı ya. Çünkü durum var. İşte en iyisi ben olayım, işte bir kazık atayım, parasını yiyeyim, şunu yapayım. Bu dönüyor abi. Burada da var çünkü. Maalesef. Aynen işte iyi insanlarla tanışmak biraz sıkıntı abi ya. Biraz şans. Şans işine dönüyor. Evet. Ama o işte o sorunu çözdükten sonra da işler farklılaşıyor yani. Doğru. İşler gerçekten değişiyor. Bilmiyorum senin de öyle. Abi öyle zaten. Mesela ben düzeni orada bozdum. Düşünüyorum acaba. Buraya da gelsem nasıl olacak, nasıl yapacağız falan. Çünkü Şiar'la yüzde tanışmadık. Evet. Sadece Facebook'ta tanıştık, Instagram'da konuştuk. Evet. Bu başka bir şey yok. Her neyse abi geldik. Çok şükür. Allah razı olsun evimizi ayarladı. İşte iş buldu. Komisyon verdik yine bir iş bulduk. Girdik. Şimdiki sıkıntımız yok abi. Güzel yani. Oraya göre çok rahatız çünkü... Dikiş tutturana kadar herkesin bir sürünme süreci oluyor. Yani gerçekten oluyor yani. Ben de 3 ay süründüm. O yüzden vizeyi uzatmak zorunda kaldık işte 1-2 aydır adam gibi para kazanıyorum. Şimdi de o da benim bir kafamı kurcalamıyor değil yani. Lan tam para kazanmaya başladık. Gideceğim diyorum. Acaba kalsam mı? Kalmasam mı falan. İkilemde kalıyorsun aynen. Evet bir kalıyorum. Kalmıyorum değil ama yapacak bir şey yok. Bir hedefim vardı. O hedefe ulaştık. Bilmiyorum abi sen düşünüyor musun da mesela ben buraya Kore'ye gelmeden bana deseydi ki biri kardeşim bana $2000 para ver.
Ben sana işini bulayım, evini ayarlayayım, düzenli Ben işi düşünelim. hiç düşünmezdim. Ben bir dakika düşünmezdim. Hiç Gerçekten düşünmezdim. bana bir güven verseydi, al kardeşim $2000 buraya Evet. getirseydi beni ilk başta gerçekten Evet. çok güzel para kazanmıştım yani. Evet, 7-8 çok güzel ayda, 10 para ayda. kazan. Yani şu anki düzende kaç para atabiliyorsun mesela? Abi kenara yani harcamana dikkat edersen, çok abartmazsan, yani Evet. yeme içme kiran, yani kenara 1 milyon para ayır. Hı hı. Kira ve yeme içmen için çok rahat yeter sana. 2 milyonla para kalıyor. Onu da gönderdiğin zaman 50 bin lira para mı yapıyor? Evet. Şu an Evet. 25 falan mı? Değil mi? 50 bin lira para. Aa, Tam 50 bin tam lira, 50 bin tam lira 50 bin para lira yapıyor. Ben atabiliyorsun gönderdim. rahat bir şekilde. bu ay. Evet. Çok abartmazsan yeme içmeni falan. Evet. Yani düzenli bir şekilde 1 milyon sana rahat yetiyor. Aylık 330 50 kira. bin lira biriktirebiliyorsun. Tabii, yani. rahat bir çok şekilde. kendini kasmadan. Bir de şöyle, Aynen. bak burada yiyorsun, içiyorsun yani tüm zevklerinden mahrum kalmadan. Evet. Aylık 50 bin lira. Hani şimdi Evet. biz diyoruz aylık 50 bin lira kenara atıyoruz. Sanki arkadaşlar diyor biz Türkiye'de de o parayı kazanıyoruz. Ama kazanıyor Öyle değil ama diyorum. hani- Bizim kenara attığımız Yeme para içmemiz lazım 50 bin lira. diyorum. Biz burada Evet. geziyoruz, tozuyoruz. En ağlasını yiyoruz, içiyoruz. Yine de 50 bin lira. Tabii. Evet. Bak mesela ben örneğin Tayland'a gittim. O kadar şey yapmama rağmen yine de bir 50 bin lira kenara 50 bin atabilecek lira her türlü bilecek seviyedeyim yani. Ama Anladın mı? atarsın, rahat Bak, atarsın. Hemen ayın içinde 3 milyon 700 maaşımı aldım. Sonra 1 milyon 600 Tayland'a yedim. Sonra geldim burada birikimi de kenara attım. Aynen. Yani böyle düşünün. Buranın o yönü güzel ya. Evet, Ama evet. işte o dakikaya kadar herkesin bir Sürünme sürünme süreci süreci oluyor ya. oluyor, O dediğin tatsız oluyor yani. Evet ben 5 ay sürünmüştüm bu şekilde. 5 ay. 5 ay süründükten sonra ben de buraya gelmek için 250 bon komisyon verdim. Komisyon, Komisyon kazak sizin verdiğiniz kişi Aha. aynı annesine yine Ya 250 bon düzgün komisyoncuya denk komisyoncular gelmek de lazım ya. daha çok Komisyonculara kazaklar ben- falan filan hani adamlar bağırdı burada çevreleri falan filan. Bayağı Evet. adamlar çok sağlam. Mesela beni de adam getirdi buraya evimi şeyi falan filan bana gösterdi. Hepsini yerleştirdi adam bana. Evet. Hepsini işe gittim başladım. 2 gün geçti sonra parasını ödedim mesela. İşte düzgününe denk gelmişsin Evet. komisyoncunun Evet, evet. da. Öbür İşte türlü ben de orada keşke sıkıntı diyorum, yani. Para da ben de kaptıran keşke diyorum geldiğim insanlar gibi var buraya burada. gelseydim 1 milyon komisyon verseydim. Değil mi? Evet. Ben de razıydım yani 1 milyon komisyon vermeye. Evet. Valla ben de verirdim. Yani abi bir yere ya. gittin Ben de- iş tutsaydım. Aynen. Bu kulede işte en sıkıntılı işte buraya yeni geldiğinde doğru insanla karşılaşmak. Evet. Senin tarlalarda Böyle falan bütün hiç- Abi hikaye benim oldu tarla başka. serüvenim olmadı. tarla Çok şükür. serüveni Aynen. siz iyi. Çünkü Onu en benim azından iyi atlattın. şansıma o dairim dediğim yerde fabrika işi bulmam benim orada işte kışı götürdü beni. Çünkü düzenli iş, para düşük ama yine para gönderiyordum ben. Hı hı. Parası düşük ama düzenli bir işim var. Şimdi tarlaya gitsem bir gün çalışıyorum, 2 gün gel kardeşim. Hasan şaştı ya. Versin götümüze soksun bari kamerayı da biz de rahatlayalım. O varı da getirin TV'yi. Olduğu gibi sok. Bizim bu iş. Şimdi tarlaya gitsen ya da bağ, bahçe, günlük işler şöyle bir durum oluyor. Kore'de bir yağmur havası oluyor, bir kar havası oluyor belli olmuyor. Kışta özellikle. Evet. Kışın ortasında işte günlük işe gitsen mesela biraz parası fazla ama bir gün çalışıyorsun, 2 gün çalışmıyorsun. İşte 2 gün çalışıyorsun, bir gün çalışmıyorsun. O ne oluyor? Para kazanmanız biraz sıkıntıya düşebilir çünkü cebinden yiyorsunuz çalışmanız günler. Fabrika işi en mantıklısı Kore'de diye düşünüyorum. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum ya. Bir tanıdığım varsa da burada işte o işleri Çok, çözebilir. En iyi şey orada zaten. Evet, Evet. bir tanıdık. Burada doğru kişiyle Evet, doğru karşılaşma. kişiyle Evet. ya da burada çalışan işte bir akrabandır, arkadaşındır, kuzenindir birinin olması senin çok avantajına. Niye? Çünkü yanlış insan var, Seni- yanlış kişi seni var Dediğin ya. gibi abi Bak- çok güzel dedin. 3 ay seni rahat ileriye atıyor. Evet. Bak Evet. yanlış kişi seni yanlış yönlendiriyor. Bu yanlış yönlendirme sana 2-3 ayına mal olur. Her bir yönlendirme. O 2-3 ayda da yani Zaten büyük 2-3 paralar ay geçti. kazanılıyor. 3 ayda 50-60 bin lira kenara Tabii attığını abi düşün. 150 bin lira. 150 bin lira para 150 kaybı bin- var mesela. Ölü- 4-5 ay liraya kaybım var yakın mesela para benim. Kim bu kaybediyorsun kaybını yani. verecek? Aynen öyle. Aynen. Ha, buradan tüm yetkililere sesleniyorum. paramı paramı geri gönderiyorum. Paramı geri istiyorum. Abi Kore'ye gel. Hangi kapıyı çalarsan çal. Ezber çime de. Adamın bir tane domuzu vardır. Keser onu da yedirir sana. diye düşünüyorum abi. Kesinlikle. Yemekler hakkında Abi peki ne yemekler çok düşünüyorsun? iyi bir konuya girdin. Yemekler abi ben hiç alışamadım. Evet. Gerçekten Kore mutfağı aslında dünyada meşhur. Evet çok meşhur duyulmuş bir mutfak ama bize denk gelmedi o yemekler. Yani bilmiyorum ben alışamadım abi. Çok fazla acı yiyorlar. Aynen. Ee, Domuzu çok tüketiyorlar. Çok fazla domuz yiyorlar. Evet domuz da işte biz tüketmiyoruz Müslümanlar olarak dikkat ediyoruz. Ondan dolayı çok fazla yemeklerini yiyemiyorum. İşte fırınımız var abi. Fırınımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz abi. Aynen. Fabrikada ama iyi kötü
Artık mecbur. Mecbur abi. Fabrikanın yemekleri çok kötü. Fabrikanın ismini vermek istemiyorum. Abi berbat. Bazen güzel yemekler de çıkıyor. Ya arada bir harbiden çıkıyor güzel ama %90'ı genelde abi kötü Evet, ya. ben de çok yiyemiyoruz. Sadece beğenmiyorum ya. bunlar zaten sabah işte kahvaltı kültürü yok. Evet. Sabah akşam öğlen akşam hep pilav. Evet, İşte Pirinç. İşte pilav niye işte bu adam pilav niye yerine ekmek yerine pilav kullanıyormuş Evet, biliyor musun? öyle Evet. öyle Ben düşünüyorum. bunu öyle hayır bu böyleymiş Bu öyle zaten. Evet, Ekmek öyle, ben de yerine öyle. adamlar işte pilav kullanıyormuş. Evet. Evet abi. Hiç çok de- sağlığına dikkat çok- ediyorlar. bu Sürekli alakasına sebze, ekmekle pilav ne meyve, alaka? sebze meyve ağırlıklı tüketiyorlar. Ama meyve de bir o kadar pahalı yani. Çok pahalı. Ama hayır Çok şimdi pahalı. mevsimine göre pahalı. Türkiye'de de öyle birader. Mevsimi olmayan meyve pahalı Ya olur. şöyle, Türkiye'de etle hiçbir zaman eşit fiyatta değildir sebze. Yani Evet. Tabii. etle sebze şu an aynı Ama fiyatta. bizim Kore'de. ülkeyle kıyaslama. Bizim ülkemiz tamamen Ama yanlış Türkiye zaten. ile dedin. Az önce sen kıyasladın. Ben de ondan dolayı kıyas Tamam. yapıyorum. Tamam benim hatam. Özür dilerim. Ama gel gelelim ki alım gücünü düşünecek olursak mesela bir günlük bir maaşınla ne kadar süre geçinebilirsin? Abi Mutfak alışverişini soruyorum. Bir sana. hafta rahat yerim abi. Bir günlük. Evet. Değil mi? Bir hafta seni rahat götürür. Aynen. Havada. Bir gün çalış, bir hafta ye. O Mantık. zaman şöyle düşünüyoruz. 4 Dört gün günlük çalış- çalıştığın seni bir ay götürüyor. Bir ay atar seni aynen. Kiran için 2 gün çalışıyorsun. Aynen doğru. Haricindeki giderlerin içinde 3-5 gün yani 10 günlük çalışmanla tüm yaşam masrafların çıkıyor. 20 günlük çalışmanda tamamen senin Sen birikimin birikimine oluyor. kalmış oluyor. Aynen doğru abi. Peki araba falan almayı düşünüyor Evet, musun? evet O abi. fiyatları biliyor musun? Araba fiyatları çok düşük abi. Evet. Gerçekten bir maaşınla yani 3 milyon maaş alıyorum diye düşün. Bir maaşınla şöyle orta segmentte güzel bir araba alabiliyorsun abi. Evet, evet. Bir maaştan sadece. Yani fabrikada çalıştığım bir maaşla böyle 2010-2015 model alabilir misin? Rahat sence? alırsın abi. Ve benim duyduğum ve gördüğüm böyle 1,5 milyona kadar hatta arabalar Var var. var Yani bu Hyundai Accent'ler falan var ama Evet. modelleri düşük. Onlarla Evet. bir buçuk yarım maaşınla falan 15 gün 15 çalışmanla. günlük çalışmanla Abi zaten düşünmüyordum. Şimdi fabrikaya gelenler yabancı ağırlıklı genelde Rus ve işte Filipin, Tayland'da az ama Rus ağırlıklı. evet Rus ağırlıklı. Yani servis kullanan çok az. Herkesin arabası var. Bizim Türkler genelde inşaatlarda çalışıyor. Ruslar da gördüğüm kadarıyla Fabrika işleri. Orta Asyalılar ve Ruslar diyelim. Aynen. Onlar da fabrika işlerinde Evet çalışıyor. genelde onlar yapıyor. Fabrika Ve işleri. bizden daha kalabalıklar zannedersem. Çok abi, yani çok. Türk Biz burada yokuz ya. popülasyonu Biz çok azız Biz burada. az çok az abi. aslında. Yani Evet. Diğer devletlere. Biri sana göre- sorduğu zaman Koreli biri veya yabancı biri Evet, Türkiye diyorsun anlamıyor. evet anlamıyor. Yani Toki diyeceksin. Okey diyor. Duymuştum falan diyor. Evet böyle. evet. Yani Yok ya adamlar hepsi bizi biliyorlar ya. Türkleri az biliyorlar ama. Ben Az biliyorlar. zannetmiyorum. Siz yani. yanlış insanlara denk gelmişsiniz. Valla ben çok insana geldim mesela soruyor abi nerelisin diye. Türkiye diyorum anlamıyor. Ha, İstanbul, yanlış söylüyoruz. Yok biliyor yanlış musun? söylemedi. İstanbul Ankara diyorum. Evet diyor ama az biliyorum diyor. Evet. Çokum ara demek yani az biliyorum oraları. Sende var, Korece'de var bu Abi arada, çözdüm değil mi? çünkü benim eski çalıştığım yerde Koreli bir teyzeyle amca vardı. Bir şey anlatıyorlar. Ne yapıyorsun? Onların dilini öğrenmek zorundasın abi. Evet. Sürekli çeviriden olmuyor. Peki Korece kolay mı sence? Abi çok zor bir dil. Öyle mi? Bana göre zor bir dil. Çünkü bilmiyorum ya Çok da zor değil ama çalışınca öğrenilir yani. Ya çalışıp da öğreneceğim bir şey yok da bilmiyorum bana biraz karışık geliyor. Öğrendiğim birkaç kelime var. Çok da bilmiyorum yani abi. Öyle Aslında anlaşıyoruz iletişimin sadece. iyi gördüğüm kadarıyla. İyi abi insanlarla. ama şöyle diyeyim yani belirli kelimeler biliyorum. Şöyle Hmm. o da mesela o dediğim amcayla teyzeyle konuşurken mesela bana bir şey soruyorlardı. İşte sordukları şeyi ya da benim söylediğim şeyi hemen not alıyordum kenara. Hı. Telefonun notuna. Unutmayayım diye onu mesela diyordum işte Shigan saat demek. Shigan. Bakıyorum işte saatmiş. İşte maca doğru şudur budur. Evet. Bayağı bir bildiğim kelimeler var günlük yaşamda. Ya benim herkese tavsiye ettiğim burada işte yakın çevremden olanlar da soruyorlar bazen Kore'ye nasıl gelelim, nasıl yapalım diye. Benim hepsine tavsiyem ilk önceliğin öğrenci vizesiyle gel kardeşim. Tabii. Burada bir dilini öğren bir. O dil bariyerini aş. Aynen. Yoksa saçma sapan insanlarla saçma sapan işlerde çalışacaksın. Tabii yani. abi. Ondan dolayı Hatta yapabiliyorsak koy gelmeden önce biraz dil bilmem. Evet biraz aç YouTube derya deniz yani YouTube'da olmayan Yani. şu an hiçbir şey yok yani. Aç abi internetten biraz Koreceni öğren. Gel burada dil okullarında 1 milyona 3 aylık eğitimler var yani. Üniversitede verilen eğitimlerden bahsediyorum yani bir de. 1 milyona 3 aylık eğitim abi. 2-3 milyon da cebine para koy ya da işte öğrenciyken aynı şekilde işler bul.
Biraz dili öğren. O süreçte de insanlarla tanış. Bak işine gücüne bak yani. Aynen, bu 3 milyon da şimdi karışık gelebilir dediğimiz para yani 60-70 bin lira para. Evet, 60-70 bin lira parayla Evet, rahat burada bir hayat kurmaya başlayabilirsin. Başlangıcı yaparsın, dilini de öğrenmiş. Kore'ye geleceklere son olarak tavsiyen. Abi Kore'ye gelecek buraya sanırım. Abi Kore'ye gelecek olan arkadaşlar, dostlarımız, abilerimiz için Arkadaşlar merhaba. Agas bro. Lan yapma ya. Tek bir tavsiyem var abi. Gerçekten gelmeden önce dilinizi öğrenin. Öğrenebildiğiniz kadar. YouTube'da zaten her şeyi anlatıyor. Bir şekilde az bir diliniz olsun. Varsa burada bir arkadaşınız, dostunuz olabilir. Tek gelecekseniz tek tavsiyem günlük işlere gitmeyin abi ya. Tarla, bağ, bahçe çok görüyor gerçekten. Evet. Varsa düzenli fabrika işlerine girebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Çok da buradaki Türk arkadaşlara güvenmeyin. Kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim faydalı abi. bilgilerin Tekrardan... için. Umarım bu video insanlara ulaşır, faydalı olur diye düşünüyorum. İnşallah abi. Şey yapma. Korona nedeniyle. Aynen. Hadi çıkalım o zaman, Serkan abiyle de buluşalım. Evet abi. O Oradan da izin verirse onun da evini gezebiliriz. aynen bakalım duruma göre. Yıkıyorum çamaşırlarımı amına koyayım. Aserim o değil ya. Odada rütubet kokusu oluyor ya. Benim oda tam havalanmıyor ya. Ha burada var ya, köpek öldü ha. Köpek mi? Leş gibi kokuyor. Abi kanalıma hoş geldin. Serkan abinin evine Grup yapın. Şimdi Serkan abinin evine gideceğiz. Onunla buluştuk. Bakalım Serkan abi neler söyleyecek Kore hakkında. Serkan abi. Şimdi ben getirdim. Aha bak koltuk yok. Nerede koltuk? Abi koltuk buradaydı. Yok koltuk buradaydı. Bu koltuğu ben getirdim. Şey mi? Senden sonra o zaman kalan oldu mu? Baksana fotoğrafın gözüm. Benim evim lan. Gözüm apçısı. O ne yapıyor ya orada? Aa senin mutfak da şeymiş. Birleşik ha. O da yok yani böyle ekstradan. Yok gözüm abi de ya. Şey ben... Oo buralar benim zamanımda böyle değil abi. Baksana la geçen Buralar yataydım ha burada gözüm. Eski evim lan benim. Evet biraz şey olmuş. Geçen yataydım Hafif ha burada rutubetlenmiş. Saat 3 civarları la bir sesler geliyor bana amına. Bir uyandım uykuluyum böyle. Neymiş abi? Ha buradan garı bakay bana amına. Vallahi ama şey. Ben şimdi sersem gibiyim ya böyle. Aynen. Girdi Ha, içeri rüya mı yaptı. görüyorsun? Orayı gösterdi. Ben orayı herhalde yaptıracaktı. Ben de iyi tamam dedim. Döndüm yani gene başladım. Lan oğlum otur rahat ol. Ya fark etmez ya. Evsizim Fark demez etmez ya. ya. Ayıp değil mi? Vallahi ben rahat edemem ya. Evsizim gözüm. Yok ya ben rahat edemem ya. Fark etmez abi. Yok ya ben rahat edemem abi. Allah'tan rahat etmiyorsun abi. Kızım biz Allah'tan. şeye niye Abi sen ne zaman geldiydin ya Kore'ye? 8 ay oldu. 8 ay. Nasıl gidiyor 8 aydır? Çok boktu. Vallahi abi. Herkes amına koyayım Kore'yi şey yapaydı ha. 10 numara öyledir böyledir ama. Abi çok güzel ya oraya. Ben yaparım. Abi zaten kötü taraflarından da bahsetmek lazım ya. Herkes iyi diyor. Yok işte burada 100.000 lira kazanılıyor. Koşun gelin, koşun şöyle gelin falan. Abi adamlar bir geliyor. Hiç alakası yok yani olan şeylerden. Ha gel gelelim ki 100.000 lira da kazanılıyor bence. 100 Ama bin lira kazanılıyor da buraya geldiğin zaman fabrikada çalışacaksın. işte Fabrika. aynen. Senin de böyle bir sürünme sürecin oldu mu abi tarlalarda Oldu vesaire? gözüm. Ne kadar oldu? Ne yaptın? kadar- İlk geldin nereye gittin mesela abi? Bizim ilk geldiğimde zaten Boğan'daydık. Çamaşıra çıktım. 10 gün falan gittim oraya. 10 gün çamaşıra çıktık. Hiç işe gidemedik. Neden abi? Yağmur falan dönemi Yok, miydi? çamaşırın önünde var 30 kişi. İşe çıkan 3-5 kişi. Ondan sonra ne yapalım ne edelim? Dejon'da bir tane şey var idi işte Özbek. Onu bizim beraber aradı. Gittik oraya işte bir hafta orada çalıştık. Dejon'da da kargoda bir hafta çalıştık. Ondan sonra şey Kargo işi nasıldı abi? Kargoda kargo da çok zor çalışanlar gözüm, oluyor. çok zor. Orada çok pratik lazım. Çünkü hiç durmuyor. Devamlı alat kollar bitiyor. Ben kargoyu bıraktım. Ondan sonra tersaneye geldim. Bir ay benim ellerim titriyor. Yapma ya. Vallahi Kargodan dolayı kargo ya. çok pis ya. Evet. O zaten Ama parası da yüksek herhalde kargonun şu- değil mi? şey Asgari ücretle çalışıyor çok saat. Asgari ücret. asgari ücret demeyeceksin yavrum. 9850. Saati. Saatleri diyor. He aynen saati Asgari öyle. ücret Evet, abi. aynen. Ama şimdi şey Asgari gözüm, ücret şimdi abi. 12 saate şimdi 12 saate 120 won veriyor. yok 145 Abi won bazı var. yerler çok nadir. Çoncu'da.
Bak çok nadirler 140 veriyor. Ben hiç çalışmadım ama hiç gitmek istemedim. İskele işine bir hiç gitmek istemedim. Gözüm. Bir de ikisi kargo işi. O kadar işsiz de kaldım ama bunlara hiç gitmek istemedim. Ben gittim işte tersanede belama arttım orada. Abi çok İskele insanlar işinde. çok kötü davranıyor kargoda ya. Çok zor. Kargo Çok kötü davranıyorlar. Ey şek ya. Bunlar küfür yani tabi. Ey şek ya lanet piç. Hadi çalış. Ey şek ya pali pali. Pali pali da küfür mü? Ey şek yok. Ey öyle diyor yani anladın mı? Adam ya mesela çalıştığım yerde benim şu an çalıştığım işime gidiyorum abi mesela benim. Evet. Benim adam vermiş 3 tane makine. Tamam mı? Adam o işin vermiş 2-3 gün başında durdu. İş baktı yapıyorum. Adam her gün sayı kontrol ediyor. Sayı yapıyorum zaten. Her gün 300 tane 400 tane malzeme istiyor. 350 ortalama malzeme istiyor. Ben abi adam hiç kontrole gelmiyor. Bana demiyor hızlı hızlı. Zaten ben abi işimi yapıyorum, gücümü yapıyorum. Hiç karışmıyor. Telefonumu açıyorum. Maç günleri maç açıyorum, izliyorum. Dizi oraya koyuyorum. Haber. Nerede? Benim çalıştığım yerde. İskele işinde mi? Şu an çalıştığım Ha, yer. şu Ben an gidiyorum ya. ya. Ben Ha, vallahi- ha. İskeledeyim abi. İskelede telefonu nasıl kullanıyorum şeyin üstünde çıkacağını Şeyden sonra, kargadan sonra gittin. Gözüm kargodan sonra Tersane. Tersane gittin mi abi? tersanede ben çalıştım 1 ay gözüm. Hangi tersane? Mokpo'da mı? Tonyong'da. Tonyok'ta. He. Oralar kötü abi. Buradan ya. 1,5 saat. He. Bak bir Çok buradaki güzel tersane işte. biraz güzel abi. Biliyor musun? Güzeli müzeli bilmem. Benim gittiğim yere değilim amına koyayım. Ya güzel miydi diyorum. He. Değil. Yok, diyorum. yok. Değil işte. Değil gözüm. Devamlı yerden al yukarı, yerden al yukarı. Bir de çok da Yarıya orada da böyle yaparsın sana kötü, sonra... tersane de kötü davranıyorlar abi değil mi? Ben çok duydum. Abi pratik olacaksın da. Yok yok sana bağırıyor çalışmana rağmen hadi diyor hadi şey Ya diyor mecbur falan. ben yavaş oldu mu Abi bağırıyor. ama bak Artık burada, Korecen yok. hayır burada artık... sana bağırıyor mesela şu an çalıştığına Yok, küfür ediyorlar burada yok. ama etmiyor. Şöyle Kore'de Ama şu ana tersanede kadar- mesela Aynen. sen abi çalışıyorsun Evet evet. ama haline gelip Tabii. adam istemiyor sana bağırıyor, küfür ediyor, hakaret ediyor sana. İşte böyle bir ortam. Şöyle Kargo diyeyim ortamı da sana. öyle, tersane ortamı da öyle. Tersanede de bir ay Tersane- çalıştın o zaman abi. Aynen gözüm tersanede 1 ay çalıştım orada belim ağrıdı benim. Hastaneye gittim falan. Herkes hastanelik Ondan oluyor sonra, tersanede. ondan sonra bıraktım orayı. Yemin ederim herkes hastanelik Ama oluyor şu tersanede. Kore'ye geleli en rahat yer fabrika işte. Değil mi abi? Aynen öyle. O fabrikayı 7 ay sonra mı bulmuş oldun? 7 ay üstüne fabrikaya geldim. Ama hani Kore'ye geldiğin zaman istesin ki çok para kazanayım. İşin hafifliğine, kötüsüne Bakmadan. bakmayasın. Değilsin ki biraz çok çalışayım, iyi para kazanayım değilsin ama sağlığından oluyorsun bu sefer. Ona Yani gerek yok. İşte aslında biraz dil bilsek abi çok güzel işler Dil var. bilsen mesela. zaten Biraz tamam. hani böyle tam tam bir Koreli seviyesine değil. Hani birazcık Tabii. biriyle anlaşabileceğin Aynen öyle. seviyede olsan çok güzel işler bulabilirsin. Tabii. Çünkü ben öyle bazen internetten araştırıyorum iş ilanları falan filan. Evet. 150 wonluk günlük 160 wonluk 8 saat söylediğim bunlar yani. Evet. 8 saat karşısında 160 wonluk. Düşünsene bir ay Ne gibi boyunca. işler? Ne gibi işler? Mesela nasıl olur? Boyacılık mesela bile olur. Ama beraber gidip çalışıyor. 200 wonluk işler bile var. Evet. Böyle de değişik işler oluyor mesela böyle işlere 160'tan başlıyor. En düşüğü. Evet. 170, 180, 200 bin, 230. Sen ne kadar daha kalacaksın abi? Burada mı? Hı hı. Gözüm Allah'ın izniyle Al peygamberin Mayıs, Haziran başı gibi gidiyorum gözüm. Yani 1,5 senem olmuş olacak işte. 1,5 sene üzerine dönüş yapacağım Türkiye'ye. Daha da gelmem diye düşünüyorum. Yani çok da sevmiş değilsin herhalde Kore'yi. Gözüm, şöyle, yani Türkiye'den karasından bura bir değil tabii ki. Evet. Yani Türkiye'de karada çalışmaktansa burada çalışmayı tercih ederim. Evet. Benim başka şeylerim olduğu için ben Türkiye'de de amorti ediyorum o buranın parasını, anlayır mısın? Ne gibi? Yani gemi işinden dolayı ben şimdi burada aldığımı ben gemide de alıyorum zaten. Ona dayanarak hani ben dönüş yapacağım. Ama Türkiye'de karada çalışıyor olsaydım burada kalmayı tercih ederdim. Burada aylık ne kadar atabiliyorsun abi kenara? Gözüm çok ince hesapta yapmadım ama yani Türkiye parasından 50.000 lira rahat atıyorum. Atılıyor değil mi? Rahat atıyor. Şiar da aynısını söylediydi, Tabii. şeyde Emin de aynısını söyledi. Aynen. Yani kusarsam burada daha çok atarım ama kısmıyorum. Kiramı veriyorum, yiyorum, içiyorum. İşte 50.000 lira rahat atıyorum kenara. Yani buraya gelen olursa da burada yok orada biraz daha fazla veriyle, burada biraz daha fazla veriyle değil bu yana zıplamaya gerek yok. Ya tersaneye
girecekler düzenli bir işe ya da fabrikaya girecekler. Düzenli bir iş şart değil mi abi? Düzenli iş şart. Ya da fabrikaya girecekler, az alacaklar ama devamlı alacaklar. Devamlı. Çünkü ancak para öyle birikir burada. Karpuza gideyim, yok 20 gün orada çalışayım, şurada para alayım, oradan zıplayayım, yani yok Turup'a gideyim falan deyken o yol aralarında zaten iyisin. Oradan oraya taşın. Hareket ederken çok para gidiyor maalesef. Aynen öyle. Aynen. En güzeli sabit bir iş. Aracı öğrenmeyi hiç düşündün mü ya abi? Hiç düşünmedim gözüm. Neden? Kalıcı değilim de o yüzden. Neresiydi abi senin memleket? Trabzon. Trabzon'a mı döneceksin? Aynen Trabzon'a döneceğim gözüm. Kore'si de onların olsun gözüm. Abi Kore yemekleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Aç kaldık burada gözüm. Abi ileride 2 tane işte şey vardı. Özbek lokantası var. Allah razı olsun yediriyle bizi. Değil mi? Özbek yemekleri güzel oluyor abi Gözüm, ya sebze yemeğini zaten evde yaparım. Burada yaparım. Ama et yiyeceğim zaman Özbek lokantasına gidiyorum. Dürüm yiyeceğim zaman tavuk dürüm yukarı gidiyorum Özbek. Orada doyuruyorum karnımı. Son olarak var mı Kore'ye gelmek isteyen arkadaşlar önerin, tavsiyen? Gelmesinler amına koyayım. Kısa ve net. Aç dursunlar, vatanları da dursunlar. Ya ama demeyecekler mi senden yüzün orada dön o zaman diye. Değiller. Ya gözüm diyorum ya işte buraya gelen sabit bir işe girip çalışacak. Yani gelmelerini tavsiye ederim. Ama ne bileyim herkesin düşüncesi farklı. Aynen. Ya zorlandığı noktaları oluyor herkesin tabii. Herkesin ya hele ki şu sürünme süreci yok mu abi? Sabit iş bulana kadar oradan buraya en çok sıkıntı çektiğim yemek zaten gözüm. Başkalarının burada çektiğim bir gözüm. Yani Türkiye'de şu anda iş durumları kötü zaten. Çalışamayan ne yapacak? Gelecek buraya da. Yani ekmeğinin peşine koşturacak da. Yani alım gücünü düşününce mantıklı aslında abi. Zorlukları da olsa. Tabii. Yani bir yerlere zıplamalar lazım. Evet ama Türkiye'de kurulu düzeni olan güzel işlerde çalışan insanlara da tabii tutup da buraya gelip burada uğraşın edin. Ben bir gezginlere tavsiye ediyorum abi burayı. Gelsinler burada işte paralarını yapsınlar gitsinler diye. Ya bu gezginlerden de kurtulmadık gitti ya. Tabii abi senede gel bir kere 3-4 ay çalış burada. Ama şöyle de bir durum var. Ben gibi işte 3-4 ayda para biriktiremeyip böyle vize uzatma durumlarında da kalabilirler. Yani çok 4 ay 5 ay kalır. İşte bir şekilde parayı yapar devam eder. İkincisi de Türkiye'de işte asgari ücret. Aslında gezginler geliyor burada kanka kalıp ondan sonra tekrar gidiyor tekrar giriyor ülkeye. İşte benim biraz zamanlamam kötü oldu o noktada da yani. Sen yanlış insanlarla Ben Haziran ayında geldim. Bir ay yağmurlara denk geldim. İşte bir ay çalıştık, bir ay öbürki ay yine çalışamadık. Ha iş bulduk, ha oraya gittik, buraya gittik falan derken 3. ayın sonuna gelmiş olduk. 3. ayın sonunda da fabrika işini buldum. Öyle 2 aydır da fabrikada çalışıyorum. Bir ay sonunda gideceğim işte yani. 2. vizeyi bitirmeden.